vardı. Ondan ikisine de kullanacağım. Ben kızartma yağlarını genelde biriktirmiyorum arkadaşlar. Mesela bir gün patates kızarttım ya, kalan yağ o gün yemeklerde kullanıyorum. Böylece atık yağ da olmamış oluyor. Yani bir kere kullanınca tekrar yemeklere kullanmanın bir mahsuru yok bence. 2 tane tencere koydum. Birinde sebzeli bulgur pilavı, birinde de taze fasulye yapacağım. Dün almıştım taze fasulye. Çok güzel su gibiydi fasulye. Onu yapayım dedim. Yarım kilo alayım dedim. Yine 1 kilo almışım. 940 gramdı yani, öyle diyeyim. Bari dedim onun yanına bir de pilav yapayım. 2 gün yine yeriz biz Ayşe'yle. Şöyle sebzelerimi güzelce yıkadım, ayıkladım. Sarımsağın kabuğu kalmış. Şöyle bunlara bulgur için. Yanına da büyük ihtimal bir cacık yaparız. Ayşe seviyor cacıkla böyle yemeği. Rahatlık oluyor ya böyle 2 günlük yani. Şimdi Emregil köydeyken ona alıştım. 2 günlük yapıyorum genelde. Dün tek çeşit yaptım dün mesela. Ondan çok az kaldı. Ondan biraz sonra Ayşe acıkınca onu yer, bunu da akşam yemeği olmuş olur. Yazın benim en sevdiğim sebzeli bulgur pilavı. Çok seviyorum. Özellikle böyle soğuyunca soğuk yemeği ben o bulgur pilavını daha çok seviyorum nedense. Gözlerim yandı. Şimdi soğanlarımı biraz öldürdüm. Bunu komple çiğden yapanlar da var ama o şekilde bana sanki soğanlar böyle diri kalacakmış gibi geliyor. O yüzden ben hep böyle soğanları biraz öldürüyorum arkadaşlar. Geçen de bu şekilde yaptım. Çok güzel olmuştu. Şöyle salçasını da koyuyorum biraz. Şöyle biraz şeker ekleyeceğim. Şöyle bunun altında kısıyorum. Kendi suyunda ölsün iyice bir. Şöyle domateslerimi de ekledim. Biberler bir tık fazla kızarmış. Yanmaya gidiyordu artık. Soğanda kurtardım. Ocağın altını kıstım sandım ama çok da kısmamışım. Neyse şöyle biraz da salça. Ben bu kıza buz yetiştiremiyorum Allah'ım. Her gün soğuk kahve yapıyor ya başka bir şey yapıyor Ayşe Hanım. Düştü.
Cacığımız da hazır. Ben makinedeki çamaşırları unuttum. Hemen onları bir asayım. Ondan sonra bulaşık makinesi boşalacak. Şu mutfağı şöyle bir toparlayayım. Mutfaktan çıkayım artık. Piştim. Şu makinedekileri çıkarayım. Hemen kokmasın. Islak ıslak. Bunlar da bahçeye gidecek. O yüzden burada bekliyor. Komşum veriyor bize. Şöyle 3 parça sofra bezim vardı. Onları attım. Hemen asayım. Çabuk kurur bunlar zaten. Şu makinenin kapağını da kapatmıyorum bu aralar. Bir havalansın, şöyle içi kurusun. Ondan sonra kapatıyorum arkadaşlar. Sizlere domateslerimi göstereyim. Bakın şunu süzgecin üstüne böyle ilk gün koymuştum. Şunlar koyduklarım. Şunları tepsiden koydum. Bu ilk gün süzgecin üstüne koyduklarım baya çekilmiş şöyle. Ama şu tepsinin üstünde kalanlar daha böyle sulu hala. Yani böyle eğer kurutursanız sepet gibi bir şey, altı delikli yani hava alan bir şeyin üstüne koyup kurutursanız daha çabuk kuruyacaktır ve asla küflenme de olmaz, bozulma. Şunlarda 1-2 tane olmuştu, attım onları. Böyle içleri siyah küf olmuştu şunlarda. Baktım bu şekilde daha çabuk kuruyor. Bunda şöyle bir tane daha vardı benim süzgecim. Bunu da bunun üstüne koydum da şimdi şu altındaki tepsiyi alacağım. Güzel kuruyorlar bakalım şimdilik. Özellikle şunlar daha çabuk çekildi. Neyse şu örtüleri sereyim şimdi bir. Çok sıcak. Bütün camları da şöyle açtım ki güneş iyi vursun, çabuk kurusun diye. Şöyle üzerlerine de bunu örtüyorum. İnce bir tül gibi bende bir örtü var. Bunu böyle işlerde kullanıyorum. Üstüne kapatıyorum. Şimdi size göstermek için açtım. Şu çiçeğim de şöyle bakın, çok sıcak. Yanmış yaprağı. Ona biraz sonra tamamen güneş buraya vurduğunda şu kenara alıyorum. Gölgeye çok yanmasın diye. Bir de o yeni açmıştı. Büyük ihtimal ondan da olmuş olabilir. Hemen yandı. Yorganlarımı bir taraftan havalandırıyorum. Balkonda her şey var yani şu anda. İndirdim ama kendim de koyamıyorum, gardırobun üstüne koyuyorum bunları hurçla. Ağır oldukları için de koyamıyorum. Emre'yi bekliyor. O yüzden de şöyle iyice güneşlensin dedim bunlar. Yalnız şurada da var bakın. Bunlar bilmiyorum, bunlarda yatılır mı? Böyle çok kıl yün dışarıda. Sanki böyle içindeki yün dışarı çıkacak gibi. Şu ne? İp mi bu? İp. Baksanıza çok kıllı. İnşallah üstümüze çıkmaz. Şimdi kullandığımız da yok da zaten. Diyorum ya, insana yükten başka bir şey değil diye düşünüyorum bu fazla yapılan yorganlar. Kullandığımız 3 tane yorgan zaten. 2 tane fazla olsa misafire çok bile yeter. Ama bende 10 tane yorgan var. Yattıklarımızla beraber. Yani 7 tane fazladan yorganım var. Ay atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Ne yapacağım? Böyle senede bir de bunları güneşlendirmek zorundayız. Öyle arkadaşlar. Pilavımız pişmiş. Evet, bunun altını kapatayım artık. Güzel dinlensin. Ay. Karıştırsam mı ki bu? Bakın nasıl sulanmış. Böyle bu daha pişer. Mutfakta işim bitti. Makinem de boşaldı.
Yemeklerim de hazır sayılır. Sadece fasulye devam ediyor pişmeye. Şimdi bir diyorum efendim dolabını mı döksem arkadaşlar. Aslında içi temiz eminim. Ama yine de köye gidip gelmeden diyorum dolap işlerini halledeyim. Mutfak hariç. Mutfak yine kirlenir. Emre bir şeyler yapar falan. Şimdi dün ben gardırobunu döktüm. Görseniz suyu bile bulanmadı. Dersiniz deli misin sen kendi iş arıyorsun. Öyle gardırobı döktüm dün. Temizledim çekmeceleri, komodinleri falan. Kendimden böyle 2-3 parça bir şey eledim. Hiç giymediğim uzun zamandır. Yıpranmıştı da. Ondan sonra bir de ebeveyn banyosunu ben kiler olarak kullanıyorum ya. Orayı döktüm bir güzel. O vitrin var benim salondaki takımı vitrin oraya koymuştum. Ben camlıydı. Camları çıkarıp ahşap raf koydum. Vitrin olarak kullanıyorum. İşte kışlık melemenlerim orada benim. Yaprağım orada. Kamp sandalyesi. Yani küçücük banyo ama görseniz dersin bunlar buradan nasıl çıktı. Bir sürü şey sığdırıyorum oraya. Öyle orayı komple boşalttım. Güzel duvarlarını falan vitrini sildim. Tekrar yerleştirdim. Bugün de Efe'nin odasını diyorum yapayım. Efe yok zaten. Büyük ihtimal oradan geldikten, Efegil geldikten yani bir hafta 10 gün sonra en geç biz gideriz köye. Oranın kapılarını da kapatırım. Temiz kalır en azından. Gelince oralarla uğraşmam. Halıları falan gelince o zaman yıkayacağım. Büyük ihtimal ben orayı şimdi dökerim. Başka işim yok zaten bugün. Öyle bir dökeyim, bir temizleyeyim güzel. Gelince de nevresimleri değiştiririm. Perdesini, halısını hallederiz. Şöyle her yerde bir elle silmem lazım. Camlar falan benim berbat ama erteliyorum. Öyle yaparım. İşimi kolaylaştırmış olurum önden yani. Azalır en azından. Demin de aradı beni görüntülü çocuğum. Her gün beni arıyor. 2-3 kere arıyor. Biraz sıkılmış sanırım. Telefonu kapatırken de seni özledim bye diyor. Özlemiş beni. Efe çok böyle özlediğini, duygularını yani çok yansıtan bir çocuk değil. Biraz daha içe kapalı. Benim gibi. Ayşe öyle değil mesela. Ayşe söyler eder ama o biraz daha içinde yaşıyor. Şöyle odaya geldim. Bu alan karışık. Benim dikiş makinem burada. Dolap içine kaldırmıyorum. Çünkü o zaman üşeniyorum bir şeyler yapmaya. Orada benim kumaşlarım falan var. En üstte bir iki yapılacak bir şey var. O yüzden kapak kapanmıyor. Onları halletmem lazım. Şu dolapta kitapları falan ayırmam lazım. Burası böyle. Bir tık karışık. Çok da bir şey yok ama şu dolapta arkadaşlar çok kararsızım. Silip silmemekte. Çünkü bilmiyorum ya işte şey durmuyor yani. Tozlu durmuyor. Şurada Efe'nin kutu oyunları var. Orasını biraz dağıtmış. Böyle şuraları bir elden geçireyim ben yine de. Şunları ayırmak istiyorum ama Efe bazen çok sıkılıyor böyle. Bir şeyler yapıyor. Oyun oynuyor yani. Şu tela, çiçek telası. Bunu ben kalıp çıkartmak için aldırmıştım Emre'ye. Böyle bayağı bir kullandım da hatta. Ne kullanıyorum da. Şu koltuk örtülerim de aslında bayağı bir kötü oldu da ben bunlardan vazgeçemiyorum da. Kışın yine örterim diye. Çünkü silmek bana daha zor geliyor. Neyse hadi ben bir şuraları düzelteyim arkadaşlar. Bir boşaltayım. Bir güzel şöyle Arap sabunu bir su yapayım. Onunla bir güzel sileyim. Yine de içime sinsin yani. Şüphem olmasın. Camları da iyice temizleyeceğim Emre'yi bu sefer gittiğimde. Camları açma diye. Yani en azından balkonda oturuyor zaten o akşamları. Mutfak balkon tarafı açık kalır. Burayı camla kapısını çekeceğim. Tabii açmazsa sonradan. Önceki sene gittim. İçeri bir girdim. O zaman halıları yıkayıp gitmiştim. Gelince kolaylık olsun diye. Allah'ım ayağım birden böyle ayağım yani kaldırdım. Simsiyah toz. Ayağımla o tozu toprağı hissettim evin içinde. Ben gidip gelene kadar bu cam açık kalmış. Hiç kapanmamış. O zaman çok kızmıştım. Sinirlenmiştim. Artık bu sene tembihleyeceğim iyicene. Şu halılarım falan zaten yıkanacak kirli de. Şöyle Arap sabunu koydum. Biraz suyumu hazırladım.
Bana kolay gelsin arkadaşlar. Size son halini tekrar gösteririm. Çok bir değişim olmayacak çünkü belli bir düzenimiz var. Aynı bu şekilde yapacağım. Öyle sadece temizlenip yerleşmiş olacak. Evet, şöyle sildim, güzel. Aynısı gibi yerleştirdim zaten. Dediğim gibi bir değişiklik yapmadım. Şuradaki yazlıkların zaten bir kısmını köye götürdü böyle. En son sildiğimde zaten arkadaşlar küçülenleri, böyle yıpranan kötüleri falan elemiştim Efe'nin dolabından. Burası da böyle. O benim cetvellerim orada duruyor. Aslında onları şu yukarı alabilirim bak. Orada süpürge kutusu vardı bir tane. Onu çıkarttım. O dikiş kutusunun kapağı vardı. Onu da arkaya ittim. Şunların arkasına, battaniyelerin. O cetvelleri üste de koyabilirim. Zaten bir tanesini Efe kırmıştı sağ olsun. Şöyle. Şu kaşık takımının kutusunu buraya koydum. Dedim içerisine belki oyun kutular falan dışı yırtıldığı zaman ona koyarım diye. Kutusu düzgündü. Atmadım öyle bir şekilde, belki değerlendiririm diye. Böyle şunları da şuraya koyayım. Ay sığmıyor ki işte bu. Şu uzun. Şöyle hafif çapraz şunun altına doğru koysam. Ben üstüne koyayım ya. Heh. Tamam. İyi oldu. Bu dolabın renginden dolayı mıdır nedir ya da rengi mat o yüzden mi bilemiyorum. Böyle bir elle dokun hemen iz kalıyor, böyle kirliymiş gibi. O da benim hiç hoşuma gitmiyor. Sevmiyorum. Bir de bunların kulpunu değiştirmek istiyorum ben. Şöyle bakın, derisi bu hale geldi. Şöyle koyu ceviz renk. Bu tek vidalı. Yuvarlak böyle top gibi, belki şey almayı düşünüyorum. Kulp. Şu kenarı gibi. Aynı ya da derisinin renginde böyle koyu ahşap. Şunu çıkarttım sadece. O boya falan olmuştu. Giymiyor Efe. Bahçeye götürün, belki orada böyle akşamüstü soğuk olduğu için orada giyer. Dolap bitti işim. Şu kısım kaldı ama ben bir yemek yiyeceğim. Öncesinde acıktım biraz. Fasulyem de deminden pişmişti. Çok güzel oldu. Çok lezzetli olmuş. Bir çay bardağı kadar anca su koydum. Onunla pişti arkadaşlar böyle. Saatler 10'a geliyor. Ben şöyle çayımı demledim arkadaşlar. En son sizlerle yemek yiyeceğim demiştim. Yemeğimi yedim. Ondan sonra odada kalan ufak tefek işlerimi hallettim. Kalan yemeklerimi boşalttım. Şöyle tencerelerimi yıkadım. Bir ocağım kirli kaldı. Ondan sonra biraz oturdum. O sırada komşum aradı. Annesiyle gitmişti. Onların bahçeleri var. Böyle maydanoz getirmiş. Çok dedi. Bana verdi, böyle biraz da gönderdi. Elma göndermiş. Onları dolaba koydum. Bunlar böyle biraz çamurluymuş. Bir de ilaçlamışlar sanırım öncesinde babası. O yüzden böyle suya koy demişti. Ben de suya koydum. Bakın nasıl dibine çökmüş. Bunu şimdi bir tur yıkar. Ondan sonra tekrar bir daha suya koyarım. Böyle bir güzel temizleyip dolaba atarım. Öyle, artık bugünlük videomuzu da burada bitirelim. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Hoşça kalın.